Dünyamızın kasvetle dolmasının, kötülükle çoğalmasının tek sebebi iyilerin ve inançlıların azalmasından dolayıdır. Müslümanlar azaldıkça, İslam yaşanmadıkça, İslam'ın yaşanması seyrekleştikçe çoğalan kötülük oluyor. Şeyhimiz her zaman sohbetlerinde buyururdu. Bir iyi, bir kötüyü iyiliğe çekemedikten sonra ne kadar iyilik sahibi olabilir ki? En azından gayret edecek, tebliğ edecek. Zaten insan üzerinde tebliğ görevi vardır. Sen bir yanlış görüyorsan bir eğri düzeltmekle mükellefsin. O eğri olarak orada bırakamazsın diyor. Yani o eğrinin yanından, yanlış yanından es geçip gidemezsin. Bu her inananın, her Müslümanın, her doğruyum diyen kişinin bir mecburiyeti, bir memuriyeti, bir mahkumiyetidir. Ben doğruyum, ben iyiyim demekle geçiştiremez. İyi ne zaman iyidir? Kötülüğü yok ettikçe. İyilerin çoğalması lazım ki diyor, dünya üzerinden bu kara bulut, bu kasvet kalksın ve yeniden yeryüzü nurlansın, güneş açsın diyor. Hadis-i şerif buyuruyor ki Peygamberimiz bizim sallallahu aleyhi ve sellem olsun, kıyamet peygamberidir. Yani ona bir şekilde de kıyamet peygamberi derler. Neden? Çünkü kıyamet onun ümmeti üzerine kopacaktır. Ve kıyametten haber eden peygamber odur. Buyuruyor ki ahir zamanda yeryüzü kapkara olur. Neden? Evliyalar kendisini gizler. Evliyalar kendilerini gizlediği vakit onların nuru da gizlenir. Ne olur bu sefer? Yeryüzünde nurlu insanlar kalmadıkça kasvet çöker. Kara bulut üstüne bir de eklendiği zaman, güneş de kendini çektiği zaman geriye simsiyah, zifiri bir karanlık kalır. Ne yapmak lazım? Yeniden Müslümanların, inançlıların ve iyilerin çoğalması lazım. Herkes kendine namaz kılıp, kendine zikir çekip, kendine ibadetlerini yapıp da kenara çekilirse, evine kapanırsa ne olur? İşte o evliyalar kendini gizledi diyor. Neden? Artık ortada, çünkü onu dinleyecek kişi kalmadı. Onlar vaktini israf etmez, sözünü harcamaz, boş yere sarf etmez. Bu sefer ne oluyor? Yeryüzü kime kalıyor? İyiler yok, doğrular yok. Evliyalar gizliyor kendini, kötülere kalıyor yeryüzü. İnançsızlara kalıyor, namussuzlara kalıyor yeryüzü. Onlara kaldığı zaman ne oluyor? Güneş de kendini çeker. Her ne kadar güneş açsa da kara bulut gibi kasvet çöker. İşte insanların içindeki sıkıntı, her ne kadar paralı da olsa, pullu da olsa, tatile de gitse, diskoya da gitse, hoplayıp zıplasa, yese içse bile bir sıkıntı varsa bir yerde yanlış var demektir. Demek ki bir yerde yanlışı var demektir. İyi de olsa iyiliği emretmediği, doğru da olsa doğruluğu öğretmediği için, bir kötüyü iyiliğe doğru çekmediği için, gayret göstermediği için o yanlışın, o kötünün, o eğrinin ağırlığı, kasveti ona da yüklenir. Yansır, bulaşır. Ben iyiyim demekle, ben namazımı kılıyorum, ibadetimi yapıyorum, ben kendi ayağımdan asılırım, her koyun kendi bacağına asılır misali, kendim hesap vereceğim. Elbette herkes kendi hesap verecek ama bu kendi hesap vermesinin yanında bu hesabın içinde bir hesap daha olacak. Sen tebliğ görevini yaptın mı ey kulum? Peygamber o zaman sahabe-i kiram kendi kendilerine namazlarını kılıp zikirlen çekip mutlu olabilirlerdi, cennete gidebilirlerdi. Ama oradaki eğriler, buradaki yanlışlar, onlar nasıl düzelecek? Nasıl düzelecekti? Doğruluğu, iyiliği, güzelliği, inancı, imanı nasıl yayacaklardı? Herkes sorumludur diyor. Herkes bir yanındakinden, bir diğerinden, gözünün gördüğü en son ufka kadar, kulağının duyduğu en son sese kadar sorumludur. Ve bu sorumluluk onları sorumluluk haline getirir. Onun için uyarıyoruz. Tebliğ görevinizi yerine getirin. Önce kendi nefsinize seslenin, tebliğ edin. Sonra diğer nefislere, onlara o hakkı iletin. Gelir gelme hidayet Allah'tan. Görev ama ve sorumluluk sende. Sen o sorumluluğu yerine getireceksin. Peygamberi zişan sallallahu aleyhi ve sellem olsun. 23 sene
veya 20 sene veya 10 sene fark etmez. Ama yıllarca Ebu Cehil'le, Ebu Süfyan'la, Ebu Leheb'le La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye tebliğ etti. Onlara durmadan gitti, taş yedi, sopa yedi, hakaret yedi, küfür yedi, işkence, eziyet çekti. Yine bıkmadı, demedi ya bunlardan adam olmaz. Kim uğraşacak bunlarla deyip de kenara çekilmedi. Ya bunlarla uğraşılmaz söyledik 10 kere, dinlemiyor beni demedi. Senelerce, sonuna kadar, onlar ölene kadar, yani birinden biri ölene kadar gittiler, tebliğ ettiler. Biz ne yapıyoruz? 2 kelime söylüyoruz, ondan sonra üçüncü diyoruz ki ya bundan adam olmaz. Halbuki senden adam olmaz. Ondan adam olur belki yine sonunda. Senden olmaz, çünkü sen hemen usandın, hemen pes ettin, hemen bıktın, üşendin. Ondan adam olmaz deme. Kendine bak aynada. Benden adam olmaz de. Bak bakalım peygamber öyle mi yapmış? Sahabe-i kiram öyle mi yapmış? Evliyalar öyle mi yapmış? Bir de kendi yaptığına bak. Onun için bir yerde bir eğri var ise önce kendinde, önce bir tara. Kendi eğrilikleri düzeltirken sana göstertilen eğrilere, yanlışlara, onlara yönel, onları da düzeltmeye çalış. Kendini düzeltirken onları da al. Onlara da koltuk çık. Gel kardeş beraber düzelelim de. Allah bizi sorumluluklarını yerine getiren kullardan eylesin.